Siyah şapkaları, uzun paltoları, yanlarından sarkan mukleleri. Bu şekilde giyinen ve kalabalık halde gezen Yahudi gruplar dikkatinizi çekmiştir. Peki isimleri ne? Nerede yaşarlar? İnançlarını nasıl yaşarlar biliyor muyuz? Ultra-Ortodoks Yahudilerin yani Haredilerin bir alt grubunu oluşturan Hasidilerden söz ediyoruz. Siyonizme ve İsrail devletine karşılar. Onları en son Ocak ayında Brooklyn'deki bir sinagogun altında kazılmış olan tünellerde gördük. Tünellerin ibadet amacıyla mı yoksa farklı amaçlarla mı kazıldığı halen merak konusu. Birazdan tüm bunları sebep, sonuç ve ayrıntılarıyla konuşacağız. Videoya geçmeden önce içeriklerimizi takip edebilmek için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Gezi tünelleri hatırlıyor musunuz? Ocak ayının başında New York'ta bir sinagogun altında yapılan gezi tüneller polisle Yahudileri karşı karşıya getirdi. New York Brooklyn'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak uğradığı Chabad Lubavitch adlı sinagog polis baskınına uğradı. Baskında sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer aldı. Soruşturma halen sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda görülen mahkemede Hasidik Yahudi cemaatinin 13 üyesi yasa dışı bir tünelle ilgili çıkan anlaşmazlıkta rol oynadıkları iddiasından kaynaklanan suçlamaları kabul etmedi. Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü. Kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklarla ahşap kaplama bölümler dikkat çekti. Yeraltı bağlantısının ne zaman keşfedildiği bilinmiyor. Hasidilerin kendi içinde yaşadıkları düşünülürse tünelin gerçek sırrının ortaya çıkması uzun sürebilir. Peki Hasidilik nedir? Hasidilik 18. yüzyılda Doğu Avrupa'da çıkmış mistik bir yenilikçi akım. Kısa zaman içerisinde çok büyük bir bölgeye yayılmış ve etkili hale gelmiş. Bugün dünyadaki Yahudi nüfusunun yaklaşık %5'ini oluşturdukları düşünülüyor. Hasidi kelime olarak dindar sofu demek. Bu öğretiyi benimsemiş kişilere Hasid deniyor. Hareketin kurucusu Baal Shem Tov adıyla anılan İsrail Ben Eliezer. Kısaca Beşt olarak tanınıyor. Gezgin bir şifacı olan Beşt'in etrafında zamanla takipçiler oluşmaya başlıyor. Beşt, entelektüel bilgeliği temel alan anlayış yerine içten bir dindarlık anlayışını kabul ediyor. Bunların dışında Yahudilere dua kavramını da getiriyor. Beşte göre Mesih, kitleler halinde ve konsantre olarak okunan dualarla tekrar gelebilir. Rabbi Dov Baer ise Beş'ten sonra Hasidi akımının esas yayılmasına sebep olan isim. Onun öğrencileri de bugünkü Hasidik cemaatlerin bağlı oldukları hanedanların kurucuları. Günümüzde İsrail nüfusunun %10'unu Ultra-Ortodoks Yahudiler oluşturuyor. Yahudilik içinde sonradan çıkmış yenilikçi bir akım olsa da bugün aşırı muhafazakar olarak tanımlanıyorlar. Teknolojiye ve yeniliklere karşılar. Kendilerine özgü bir giyim tarzları var. Televizyon izlemiyor, karma eğitim almıyor, birçok ortamda çalışmaktan kaçınıyorlar. Farklı inançlardan insanlarla sosyalleşmiyor, kendi geleneklerinden ödün vermiyorlar. Tarihi sürece geçecek olursak, hareket 1800'den sonra bütün Doğu Avrupa'ya yayılırken çok büyük bir muhalefetle karşılaşır. Muhaliflerin en büyük korkusu Yahudi dünyasını derinden sarsan sahte Mesih Sebetay Sevi vakasının tekrar yaşanmasıdır. Bu sebeple 25 yıl boyunca hareketi bastırmak için mücadele verilir. Ancak amaçlanan gerçekleşmez ve bu dönem Hasidi hareketin en çok büyüdüğü ve yayıldığı dönem olur. 1840'lı yıllarda bu iki grup anlaşır. Agugat İsrail adında bir siyasi parti kurulur. Partinin amacı Avrupa'da Siyonist hareket karşısındaki Ortodoks Yahudileri temsil etmektir. Bu yakınlaşma Hasidilerin diğer Haredilerin yaşam biçim ve anlayışlarını benimsemelerine neden olur. Sovyet Rusya'nın baskısı ve Holocaust yüzünden Hasidik cemaati Amerika'ya göç eder. Bugün de özellikle ABD ve İsrail'de kendilerine ait mahallelerinde yaşarlar. Siyonizme karşı olmaları ve İsrail devletine muhaliflikleri onları dikkat çekici kılıyor. Siyonizm, Yahudiler tarafından ortaya atılan, Filistin'de Yahudi devleti kurmayı amaçlayan ve bu amaç için her türlü imkanın kullanılmasına imkan veren bir ideoloji. Müslümanlar ile Yahudilerin birlikte yaşayabileceğini söyleyen Hasidiler, İsrail devletini tanımıyor. 2010'da yaşanan Mavi Marmara felaketinden sorumlu olan İsrail devletinin karşısında Hasidiler, Türkiye'nin yanında yer alarak Siyonizm karşıtlarını bir kez daha vurgulamışlardı. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı sonrası da işgalci İsrail devletini ve Trump'ı protesto etmişlerdi.
Peki Hasidiliğin dini öğretileri ne? Hasidilikte en temel kavram Tanrı'ya bağlılık anlamına gelen devekut. Bunu elde etmenin yolu da coşkuyla ibadet etmek ve günlük fiilleri de ibadet şuuruyla yapmak. Hasidik öğretide her şeyde bir tanrısal kıvılcım olduğuna inanılıyor. Hasitlerin amacı da bu ilahi kıvılcımları Tanrı'ya geri döndürmek. Hasidilikteki en temel kavramlardan biri de sadık kişi olmak anlamına gelen tısaddik. Tasavvuftaki mürşit anlamına benzeyen tısaddiklerin hasitlere, Tanrı'ya kavuşmalarında yol gösterdiğine inanılıyor. Hasidik cemaatler takip ettikleri hasidik hanedana göre pek çok gruba ayrılıyor. En önemlileri Çabat, Satmar, Bobova ve Gur. 4 hasidik grubun en önemli ortak özelliği Siyonizm karşıtlığı. Bunların arasında Çabat önde geliyor. Hareketin merkezi Brooklyn. Bu gruplar dışında irili ufaklı pek çok hasidik cemaat bulunuyor. Hasidilerin nüfus olarak yarısı İsrail'deyken %35'i ABD'de, geri kalanları da çoğunlukla İngiltere ve Kanada'da yaşıyor. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar hep kendi cemaatleriyle kendi kabukları içindeler. Kendi aralarında Yidişçe dilini kullanıyorlar. Hasidiklerin yaşamının merkezinde Rebbe denilen liderleri bulunuyor. Rebbeler ruhani lider ve Hasidilerin kişisel yaşantıları üstünde doğrudan etkili. Sosyal yaşantılarından bahsedecek olursak, giyim tarzlarıyla dikkat çeken Hasidilerin tarzı 18. yüzyıl Doğu Avrupa'sındaki Yahudilerin giyim tarzı. Özel durumlarda giydikleri şıtraymel adı verilen kürk şapkalarına çok değer veriyorlar. Dışarıdan aynı görülse de her Hasidik cemaatin kendine has giyim şekli oluyor. Erkekler sakal bırakıyor, evli kadınlar saçlarını genellikle perukla örtüyor ve opak çorap giyiyorlar. Genelde toplu bir şekilde dolaşan Hasidi kadınların giyimleri de neredeyse bir örnek. Uzun paltoları ve vücutlarının neredeyse tamamını örten giysilerinin yanı sıra kafalarında örtü ve peruk takan kadınların saçlarını kocalarından başka hiç kimsenin görmesine izin yok. Zaten Hasidi kadınlar da çoğunlukla evden dışarı çıkmıyorlar. Böylesine içine kapalı bir cemaatin ritüelleri ise oldukça zengin ve geniş. Mesela müzik ve dans onlar için önemli. Bu sebeple ibadetleri de inanılmaz derecede coşkulu. İbadet ederken zıplama, el çırpma, haykırarak dua etmek gibi davranışlar onlar için makul. Teknoloji ve modern dünya kuralları konusunda ise oldukça tutucular. Örneğin pandemi sürecini hiçe saymışlar, hiçbir kısıtlamayı kabul etmemişlerdi. Televizyonu şeytani günah makinesi olarak adlandıran topluluk internet kullanımını da yasaklıyor. Birçok Hasidiye göre Tevrat harici dünyevi herhangi bir kitapta okuyamazsınız. Evlilik ve düğün aşamaları da alışılmışın uzağında. Genelde bir Hasidi kadın ve erkek en geç 18-19 yaşında evleniyor. Hasidilikte evlenen çiftlere yüklenen sorumluluk soyu devam ettirmek. Evliliğe giden yolda erkek ve kadının birbirini tanıma şansı pek yok. Görücü usulü Hasidilik toplumlarda da kabul görüyor. Hasidilerde evlendikten sonra dahi kadının erkeğin gözlerinin içine bakması yasak. Düğün kısmına gelirsek bahsettiğimiz gibi renkli ve eğlenceli bir düğün anlayışları var. Düğün törenlerine oldukça fazla kişi davet ediliyor. Davetliler kadın erkek ayrı olmak üzere aralarından bir perde geçecek şekilde oturuyorlar. Düğün, gelin ve damadın bahçeye gerilen bir tantenin altında yerlerini almasıyla başlıyor. Gelin damadın etrafında 7 çember çiziyor ve birlikte dua ediyorlar. Yemeğin ardından masalar kenara çekiliyor. Salonun ortasında yer açılıyor ve dans ediliyor. Evlilik sonrası kadınlar sosyal yaşamlarına ya da eğitimlerine çok fazla devam etmiyor. Hasidi kadınlarda üniversite mezuniyet oranı sadece %6. Peki ABD'deki Hasidilerin durumu nasıl? Hasidik Yahudilerin Amerika'ya bakışları genel anlamda olumlu. Ancak kendilerinin erime potası diye adlandırdıkları Amerika'da erimek istemiyorlar. Asimilasyon ve karışık evliliklerin Yahudilere Hitler'den daha fazla zarar vereceği düşünülüyor. Hasidik grupların bu olumsuzluktan en az etkilenen Yahudi topluluğu olduğunu, Amerikan Yahudiliğinin geleceğinin kendileri olduğunu söylüyorlar. Hasidizm Siyonist fikirlere karşı çıkıyor. Siyonizmi dini değerler açısından değerlendiren Rabbiler siyasi Siyonizm ve onun laik değerleri benimsemesinden rahatsız oluyor. Ultraortodoks grup Hasidik Yahudiler anti-Siyonist kanatta yer alarak İsrail'in kurulmasına karşı durmuşlar. Hasidizm, Siyonizmin gençlik üzerindeki etkisini ve onun diasporada var olmaya yönelik olumsuz görüşünü dini ve toplumsal manada yıkıcı görüyor. ABD'nin New York eyaletinde 1,7 milyon Yahudi eyaletin belli başlı şehirlerinde ya da kırsalında yaşıyor.
yaşıyor. New York şehrindeki en büyüğü olmak üzere 10 Yahudi cemaati bulunmakta. Eyalette 7'si New York şehrinde olmak üzere 12 dernek var. Eyalette bulunan 600 sinagogdan 314'ü kendini Ortodoks, 116'sı muhafazakar, 102'si reformist ve 9'u da kalkınmacı olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda onlarca bağımsız cemaat eyaletin dört bir tarafına dağılmış bulunuyor. New York şehrinde yaşayan Yahudiler, ABD'de yaşayan Yahudilerin %15'ini oluşturuyor. Şehirde her 9 kişiden biri Yahudi. Bu oran Brooklyn'de her 5 kişiden biri Yahudi şeklinde. Brooklyn dünyanın en büyük Yahudi cemaatine ev sahipliği yapıyor. Brooklyn Yahudilerinin yarısı ultraortodoks. Burada aynı zamanda her yaş için birçok Yahudi eğitim kurumu, sinagoglar, yeşivalar, koşer restoran ve dükkanlar ile hastaneler bulunuyor. Haredi ve Hasidi cemaat mensuplarının bazıları New York banliyölerinde yaşıyor. Peki Ukrayna'nın önemi ne? Hasidik liderler yetiştiren Yahudi halkı 9. yüzyıldan beri günümüz Ukrayna'sına yerleşti. Bugün 60 bin ila 360 bin Yahudinin yaşadığı Ukrayna, Hasidik Yahudilik için de büyük bir manevi merkez haline geldi. Her yıl 30 bin kişi Yahudi yeni yılı Rosh Hashanah için Ukrayna'da toplanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı da bu toplanmaya engel olmadı. On binlerce Hasidik Yahudi savaşın yaşandığı 2022'de yıllık dini görevlerini yerine getirmek üzere Ukrayna'nın Uman kentinde bir araya geldi. Ülkenin orta kesiminde yer alan Uman nispeten savaş cephesinden uzak olsa da Ukraynalı ve İsrailli yetkililer ibadete katılmak isteyenleri bu yılki ziyaretten vazgeçmesi için çağrı yapıyordu. Uyarılara rağmen geleneksel siyah kıyafetler giymiş Hasidiler Uman sokaklarında dolaştı. Rosh Hashanah'ı kutlamak üzere Uman'a giden ve burada 1810'da ölen aşırı Ortodoks hareketinin kurucusu Haham Nahman'ın mezarını ziyaret eden Hasidi Yahudiler bu ziyaretin onları cehennemden kurtaracağına inanıyor. Ziyarete yalnızca erkekler katılıyor. Ziyaret süresince kentte havai fişek ve alkol satışları durduruluyor. Ayrıca gece 23 ile sabah 5 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ukrayna'nın Eylül 2020'de Covid-19 pandemisi dolayısıyla giriş izni vermemesi üzerine binlerce Hasidi Yahudi Belarus sınırında mahsur kalmıştı. Peki bunca Hasidi maddi kazancını nasıl sağlıyor? Yahudilik de diğer dinler gibi çalışmaya önem veriyor. Hasidiler için çalışma hayatı bir takım sıkıntılarla dolu. Teknolojiye uzak oldukları için ve muhafazakar bir yaşam tarzı sergiledikleri için her iş grubu onlara uygun değil. Şabat ve tatil günlerinde de çalışmak yasak. Hasidik ve diğer Ortodoks çevrelerinde çalışmaya başlamadan önce Yeşiva adı verilen ruhban okullarında eğitim görüyorlar. Eğitim süreci kişiye bağlı olarak değişiyor. Bu süreçte kişinin geçimini ailesi veya eşinin ailesi sağlıyor. Mezun olan öğrenciler yeşivalarda öğretmenlik yapabiliyor. Bunun dışında tam zamanlı çalışanlar da dini eğitimlerine günlük 2-3 saat vakit ayırabiliyor. Hasidilere ait işletmeler yeşivalardaki öğretmenlere indirim yapıyor. Yerel hayır kurumları da bu konuda oldukça aktif. Kısacası Hasidiler kendi içlerinde iktisadi bir dayanışma halindeler. Batı medyasına mahremiyetini korumak için gizli röportaj veren 32 yaşındaki bir Hasidi ileri düzey yeşiva çalışmasını tamamladıktan sonra geçimini nasıl sağlayacağı konusunda kararsız kalmış. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle Brooklyn'deki evinden Amazon platformundan sağlık takviyeleri satmaya başlamış. Sonrasında ofisini açan girişimci şimdi personel istihdam ediyor ve yüzlerce sipariş hazırlıyor. Bugün Amerika'da online ticaret satıcılarının kayda değer bir bölümünü Hasidiler oluşturuyor. Askerlik konusuna değinecek olursak, Hasidi Yahudiler zorunlu askerlik kapsamında orduya alınmalarının Yahudi yaşam tarzının temel unsuru olarak görülen dini okumalardan kendilerini alıkoyacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. İsrail'de bulunmalarının sebebini Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak olarak açıklayan Hasidiler aralarında askere gitmeyi kabul eden kişilere de tepki gösteriyor. İsrail'de Ortodoks Yahudiler İsrail'in kurulduğu 1948'den bu yana zorunlu askerlikten muaf tutuluyor. 10 yıllardır devam eden bu muafiyet 7 Ekim'de patlak veren savaştan bu yana tepkileri de beraberinde getirdi. O dönemde orduya katılan yalnızca 400 din okulu öğrencisi vardı. Şimdi ise doğum oranlarının hızla arttığı İsrail'de aşırı dindar Yahudilerin ülke nüfusunun %10'unu oluşturduğu ve sayılarının yaklaşık 8 milyon olduğu belirtiliyor. Resmi verilere göre sadece geçen yıl 66 bin cemaat üyesi zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutuldu. Ortodoks Yahudilerin de toplumun sosyal yükünü sırtlanmalarını isteyen ülkenin laik çoğunluğu ise yaşam tarzlarına tepki gösteriyor ve askere alınmamalarına karşı çıkıyor.
Geçmişte İsrail'in koalisyon hükümetleri Ortodoks Yahudi ortaklarının desteğiyle iktidara gelmiş, bu da onların topluluklarını etkileyebilecek herhangi bir siyasi karar alınmasının önüne geçmişti. Fakat mevcut İsrail kabinesinde durum böyle değil. Siyasi partiler reform yapılması için Başbakan Benjamin Netanyahu'ya baskı uyguluyor. Zaman zaman öfkeli genç İsraillilerin geleneksel siyah ceket, uzun sakal ve yuvarlak kürk şapka giymiş ultra-ortodokslara tembeller ve parazitler diye bağırmalarına rastlanıyor. Ortodoks Yahudiler de askere gitmektense ölmek daha iyidir diyor. 7 Ekim'den bu yana 242 askerin öldüğünü açıklayan İsrail ordusu erkekler için zorunlu askerlik süresini 32 aydan 36 aya çıkarmayı planlıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant uzun zamandır uygulanan bu muafiyetlere son verilmesi çağrısında bulunarak bu yükü hepimiz taşımalıyız çıkışında bulundu. Ertesi gün Netanyahu, ultraortodoksların orduya ya da sivil hizmete katılmaları için herkes memnun olmasa bile bir anlaşma bulmayı amaçladığını söyledi. Üyeleri çoğunlukla kendi aralarında iletişimde bulunan ve evlenen, birbirine sıkı sıkıya bağlı bu topluluk, ordu içinde daha farklı gruplarla ilişki kurduklarında dini ve geleneksel değerlerinin tehlikeye gireceğini dile getiriyor. Yeşiva öğrencisi 23 yaşındaki Shmuel, Tevrat'ın yasakladığını söylediği karşı cinsten kişilerle bir arada bulunma zorunluluğu nedeniyle askerlik hizmeti konusunda endişeli olduğunu belirtiyor. Birçok ultraortodoks Yahudi Shmuel ile aynı endişeyi taşıyor. İlk döneminde yenilikçi bir hareket olan ve Yahudi dindarlığına yeni bir ruh katan Hasidizm, daha sonraları ise iyice tutucu ve modernite karşıtı bir akım haline geldi. Bunun altında yatan ana sebep geleneksel Yahudi değerlerini ve kimliğini koruma isteği. Bugün dünyada kayda değer bir Yahudi nüfusunu oluşturuyorlar. Ancak gizli tutumları ve birçok yeniliğe karşı olmaları onları dış dünyada tehlikeli gösteriyor. Muhalif tutumları devam ettiği sürece Hasidi grupları haberlerde daha çok görebiliriz. Ama onları gerçekten tanıyabilir miyiz? Bunu kestirmek zor. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Hasidik öğretide her şeyde bir tanrısal kıvılcım olduğuna inanılıyor. Hasitlerin amacı da bu ilahi kıvılcımları Tanrı'ya geri döndürmek. Hasidilikteki en temel kavramlardan biri de sadık kişi olmak anlamına gelen tısaddik. Tasavvuftaki mürşit anlamına benzeyen tısaddiklerin hasitlere Tanrı'ya kavuşmalarında yol gösterdiğine inanılıyor.